Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Metin Temel bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metin Hocam tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bizlerdeyiz. Metin Hocam daha önce de konuştuk. Rinoplastikten çok bahsettik. Şimdi biraz ameliyat sonrasından bahsetmek istiyorum. Rinoplasti ameliyatı sonrası enfeksiyon riski var mıdır? Nasıl önlenir? Burun ameliyatı hazırlık aşamasında biz burun içerisindeki kılları temizleyerek ya da burun içerisini dezenfekte ederek bu riskin önüne geçmeye çalışıyoruz. Kalıcı ip kullanıldığında çok nadiren, hani milyonda bir ihtimalle tabii ki enfeksiyon gelişme riski olabilir. Bunun için de öncesinde ameliyat sonrasında kullanmak üzere antibiyotik tedavileri uygulanıyor. Evet. Hocam rinoplastikten sonra aslında çok bu tarz neredeyse %50, %40 bir oranda bu tarz danışanlarınız vardır ama sigara kullanımından bahsedeceğim. Evet. Sigara kullanımını iki parçaya ayırmak istiyorum. Ben bir işlem öncesi sigarayı yasaklıyor muyuz? Bu birinci sorum. İkincisi sigara içiyorsa tekrardan ne kadar süre sonra sigara içmeli ya da hiç içmemeli mi? Evet. Şimdi ameliyat öncesinde sigara içme durumunu biz olabildiğince azaltın diyoruz. Yani tiryaki olup bırakamayacak hastaya zorla bir baskı yapamazsınız. Olabildiğince azaltması da aslında ameliyat sonrası akciğerdeki sekresyonun dışarıya atılımı esnasında sigara içen hastalarda aşırı balgam olduğu için ameliyat sonrası süreci konforu bozuyor. Hastanın rahatını ve konforunu bozduğu için azaltmasını istiyoruz. Sizin ameliyat içindeki sürecinizi etkiliyor mu bu durum? Yani kısmen Yani kanama yara artışı, iyileşmesini... morluk artışı o tarz bir durumlar etkiler mi? Yok. Yani buna bir etkisi, katkısı ya da eksi bir tarafı yok. Eğer flepleri çok ince kaldırmadıysanız, revizyon ameliyatı değilse hiçbir sorun yaratmaz. Ama ameliyat sonrası balgam çok fazla oluyor ve hasta uyanırken çok rahatsızlık duyuyor. Uyandıktan sonra da sonraki süreçte öksürük ve balgam biraz daha fazla olabiliyor. Ameliyat sonrasındaki süreçte ise sigara damarlarda büzüşmeye sebep olduğu için burun içerisindeki dolaşımı bozabiliyor. Yine balgam artı dolaşım sıkıntılarından dolayı ameliyat sonrasında mümkün olduğunca içilmemeli. Peki hocam, ameliyat sonrasında burun içi ve dışındaki kabuklanma ne zaman geçer? Şimdi burun ameliyatlarında burun cilt yapısı alttaki kemik yapılardan ayrıldığı için tabii farkında olmadan o bölgedeki otonom sinirleri de, parasempatik ve sempatik sinirleri de kesmiş oluyoruz. Bunların tamamen iyileşmesi, cildin kendi yağ dengesini sağlaması 3 ila 6 ay sürebiliyor. Ameliyat sonrası kabuklanmalar genellikle masaj yapılarak 1. ayın sonunda bitiyor. Ama cildin aşırı yağlanması ya da yağsız kalması gibi durumlar oradaki otonom sinirlerin tekrardan iyileşmesiyle vücut kendini tekrardan onarıyor. 3 ila 6 ay içerisinde bitmiş oluyor. Metin Hocam, ameliyat sonrası ben artık sosyal hayata dönüşten spor yapma, eğlenceye gitme, o tarz aktivitelerin tamamını bir sınıflandıracak olursak bunlara ilk mesela sosyal hayata ne zaman dönebilir ya da spor yapmaya ne zaman başlayabilir? Şöyle normal iş aktivitelerine, hani masa başı işler için söylüyorum. Böyle tozlu topraklı ortamlar için söylemiyorum. Onlarda bir süreyi biraz daha uzun tutuyoruz. Ama masa başı bir iş yapan insan için bir hafta sonrası hasta normal çalışma hayatına dönüyor. Kemik iyileşmesi yüz bölgesinde 4. haftadan sonra genelde tamamlanır. O sebeple havuz, deniz, hamam, sauna, sportif aktiviteler, ağır egzersizler 1. ayın sonrasında serbest olarak yapılabilir. Peki burun kanaması normal midir hocam? Erken dönemde, ameliyat sonrası ilk 1 haftalık dönemde normaldir. Daha sonraki dönemde de özellikle kuru ortamlarda, klimalı kuru ortamlarda kalındığında kanama oluşabilir. O durumlarda da burun içerisini nemlendirmek, normal çeşme suyuyla veya erken dönemde serum fizyolojikle burun içerisini nemlendirmek bu kanama probleminin de önüne geçecektir. Hocam siz ameliyatı gerçekleştirdiniz, ameliyat bitti. Ya kişinin kendisi çok bu burnu beğenmedi diyelim ya da bir aksilik oluştu ya da daha önce bahsettiğimiz gibi burunda bir düşme oluştu.
Bunlar için tekrardan ameliyat süreci nasıl işler? Ne kadar süre sonra yapabiliriz? Evet, dokulardaki ödemlerin geçmesini beklemek en iyisi, en idealidir. Cildin kalınlığına göre bu süre, cilt ince ise dikişin açıldığını ya da bir içeride yaptığımız işle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsam, cilt de ince ise ilk 3 ay içerisinde direkt yapıyoruz. Ama benim ameliyat etmediğim ve içeride yapılan işlemi bilmediğim hastalar için ve cildi kalın olan hastalar için minimum 6 ay beklemek gerekiyor. Dokulardaki ödem geçmeli, yüze göre burnun yapısı, cilt yapısı, kıkırdak yapıları tamamen net bir şekilde görülüp o şekilde işlem yapılmalı. Burun estetiği beklentilerimizi nasıl yönetmeliyiz? Hastanın yüzüyle uyumlu, yüzüne yakışabilecek doğal bir görünümü hedefliyoruz. O sebeple estetik oranlarla ilgili, yani alın-kaş arası mesafesi ve burun mesafesi, burun tabanı, çene ucu arasındaki mesafeleri, gözün genişliği, kulağın büyüklüğü, bunların hepsi tabii ki yüz estetiğinde karar verirken dikkate almamız gereken önemli kriterler. Ameliyat sonrası dikişler ne zaman alınabilir? Ameliyat sonrası birinci haftanın sonunda yara iyileşme düzeyi iyi ise bazen yurt dışından gelen kısa sürede tamponunu çıkarmamız gereken hastalar da oluyor. 5. gün ile 7. gün arası yapabiliyoruz. Bir sorun yoksa, hasta da Türkiye'deyse, yani yurt dışında değilse genelde birinci haftanın sonunda tampon ve alçıyı çıkarıp dikişlerini alıyoruz hastalarımızın. Peki burun estetiği sürecinde hocam psikolojik destek almak gerekiyor mu? Eğer yaş grubu itibariyle ameliyata uygun olmayan, bazen 15-16'lı yaşlarda çocuklarımız ameliyat olmak için geliyor. Bu tarz hastalarda psikolojik destek, beden imge algısı bozulmuş oluyor çünkü. Bu şekilde psikiyatriste yönlendirdiğimiz hastalarımız oluyor. Metin Hocam, ben aslında burunla yaparken, yani rinoplasti yaparken kombine bir tedaviden bahsetmek istiyorum. Aslında bu genelde oluyor. Dudakla burun mesafesi uzun olan kişilerde siz bence rinoplasti yaparken bir de lip lift ameliyatı gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Lip lift ameliyatının sebepleri neler? Niçin yaparız? Hastaya nasıl bir görüntü sağlar? Lip lift ameliyatı dudak tabanı ile burun tabanı ile dudak ucu arasındaki mesafesi burun ameliyatı sonrasında uzayacak hastalar veya bir önceki işlemde veya genetik olarak bu bölgesinin uzun olup dudağın ince göründüğü hastalarda kalıcı olarak dudak dolgunluğunu sağlamak ve dudak burun mesafesini kısaltmak için yapılan bir ameliyat. En başta söylediğim gibi aslında bütün yüz oranlarını incelediğimizde bu şekilde bir müdahale gerekiyorsa aynı rinoplasti ameliyatı esnasında eş zamanlı olarak yapabiliyoruz. Hastaya kalıcı bir dudak dolgusu efekti sağlıyor lip lift ameliyatı. Dışa dönmeyi sağlayabilir. Evet. Aynı zamanda alt dudak için de böyle bir operasyon var mı hocam? Alt dudakta şöyle dudak oranlarına baktığımız zaman hani 2'ye 1 oranında olması gerekiyor. Alt dudak inceliğiyle gelen çok fazla bir hasta görmedim açıkçası. Ama alt dudak kalınlığından, aşırı kalınlığından şikayetçi olan bazen hastalar oluyor. Orada da iç kısmından, mukozadan bir eksizyon yaparak alt dudağı üst dudakla uyumlu hale getiriyoruz. Aslında erkek danışanlarımız içinde de var. Çok dudağım büyük, ben bunu küçültmek istiyorum diyorlar ama bunu alt dudakta yapıp üst dudakta yapamıyor muyuz inceltme işlemi hocam? İnceltme işlemi her iki dudakta da yapılabilir. Eğer dudak çok kalın görünüyorsa üstte de altta da yapılabilir ama benim gördüğüm, tecrübe ettiğim kadarıyla genelde alt dudakta kalınlık, fazlalık görülüyor. Metin Hocam, rinoplasti sonrası sonuçta bir iz oluşuyor. Bu izler için ne kadar süre sonra bir tedaviye geçebiliriz ya da bu izler için bir tedavi protokolü var mı? Burun ameliyatlarında septumun, yani şu kolimella dediğimiz kısımdan ya basamak şeklinde ya da martı kanadı şeklinde bir kesi yapılıyor. Eğer burada gerginlik çok fazla yoksa normal şartlarda bir yılın sonunda görünmez hale gelir. Yani çok yakın bakışta fark edilebilir hale gelir. Ameliyat sonrası yaranın olgunlaşması aşağı yukarı 28 gün sürer. 1. ayın sonundan itibaren iz kalma potansiyeli olan hastalarda şu bölgeye
doğal kantaron yağı ve iz giderici kremler öneriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Metin ederim. Hocam çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler, sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Metin Temel bizlerleydi. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.